İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Geçen hafta duygular serimizde birincil duyguları tamamlamıştık. Şimdi ikincil duygularımıza başlıyoruz. Yani birden fazla birincil duygunun bir araya gelip işleri biraz daha karışık hale getirmesi de diyebiliriz bu duruma. İlk ikincil duygumuz suçluluk olacak. Suçluluk çok gürültülü bir duygu değildir. Daha çok böyle sessizce içimizi kemirir. Ve çoğu zaman kendimize şunu söylerken buluruz. Aslında kötü bir şey yapmadım ya da kötü niyetle yaklaşmadım ama sonuç iyi olmadı ve ben iyi hissetmiyorum. Suçluluk birincil duygular gibi bedenin bir şeye verdiği anlık tepkiyle ortaya çıkmaz. Burada daha çok zihinsel süreçlerimiz devrededir. Yani bir duygumuz, bir düşüncemiz, bir davranışımıza karşı bir anlam yükleriz ve neticesinde de kendimizle ilgili bir yargıda bulunuruz. Çoğu zaman da bulunduğumuz bu yargı bir şeyi yanlış yaptığımıza dairdir. Fakat burada ayrımını yapmamız gereken önemli bir şey var. Bazen gerçekten bir şeyi yanlış yapmış olabiliriz veya bazen de bizden beklenilen şeyi yapmamış olduğumuz için bir suçluluk hissedebiliriz. Suçluluk duygusu zihinsel süreçlerimizin oldukça yoğun bir şekilde aktif olduğu bir duygu olduğu için burada özellikle prefrontal korteks bölge aktivitesi görüyoruz. Yani yaşadığımız durum üzerine belirli değerlendirmeler yapıyoruz, mantık muhakeme süreçlerimizi devreye sokuyoruz, belirli yargılarda bulunuyoruz. Böyle yapmasaydım, böyle yapsaydım nasıl olurdu ya da keşke böyle olmasaydı gibi bir takım söylemlerimiz oluyor. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında suçluluk üzerine çokça düşünülmüş bir duygu ve devamında da zihnin bedeni ikna ettiği bir durum gerçekleşiyor. Yani bunun anlamı şu: artık suçluluk hissettikten sonra bedensel olarak da tepki vermeye başlıyoruz. Mesela mide sıkışması hissedebiliyoruz ya da genel olarak bedensel bir huzursuzluk hissedebiliyoruz. Belki göğüste baskı hissedebiliyoruz ve bir şekilde o zihinde başlayan süreç bedenle birleşip bütün bir tepki oluşturmuş oluyor. Peki suçluluğu nasıl deneyimliyoruz? Bu sıklıkla kendimizle baş başa kaldığımız anlarda kendisini gösterebiliyor. Yani biraz olsun kendi iç dünyamıza döndüğümüzde, yaptığımız ya da yapmadığımız şeyleri düşünmeye başladığımızda bu duygunun kendisini gösterdiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte bir şeye hayır dediğimiz anlarda veya bir beklentiyi karşılamadığımız anlarda yine suçluluk kendisini gösterebiliyor. Ve biraz daha böyle günlük hayat akışında veya sıklıkla deneyimlediğimiz hali ise yeme davranışında oluyor. Çünkü o yediğimiz şey özellikle biraz daha yüksek kalorili olan bir içerikse bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz. Yememeliydik, yapmamalıydık, bu aslında yanlış bir şeydi gibi bir takım yemeğe yüklemememiz gereken anlamları yüklüyor oluyoruz. Ve bu açıdan da suçluluk duygusunun en çok ilişkilendirildiği davranışlardan biri yeme davranışı olmuş oluyor ve devamında da yeme bozuklukları gelişebiliyor. Suçluluk büyük ölçüde öğrenilmiş bir duygudur. Çocukluk dönemimizde, önceki ilişkilerimizde ya da içinde doğup büyüdüğümüz kültürde bize belirli doğrular ve yanlışlar öğretilir. Ve bunları biz çoğu zaman yaptığımız bir eylemin neticesinde görürüz. Yani etraftan aldığımız reaksiyonlar sayesinde biz bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu ayırt edebiliriz. Kendi kendimize bir eylemi yaptığımızda suçluluk hissedebilmemiz çok da mümkün değil bu yüzden. Bu açıdan da bize etraftan gelen doğrular ve yanlışlarla ilgili sınırlar ne kadar keskin, bunu iyi görebilmemiz gerekiyor. Çünkü bu sınırlar çok keskin olduğunda bizim de eylemlerimize dair suçluluk hissetmemiz o oranda güçlü oluyor. Bu yüzden de bir şey gerçekten kötü mü? Bir şey gerçekten birisine zarar verdi mi? Yoksa
Bu sadece bir beklentiyi mi karşılamadı? Bu noktada ikisinin ayrımını yapmak ve bir farkındalık geliştirmek suçluluğu daha kontrollü ve sağlıklı bir oranda deneyimlememizi sağlayacaktır. Yani geliştirdiğimiz farkındalıkla aslında amacımız suçluluğumuzu ortadan kaldırmak değil, suçluluğumuzun kalitesini değerlendirmek. Bu bize öğretilmiş bir şey olduğundan dolayı mı bir suçluluk hissediyoruz? Yoksa bizim değer yargılarımızla, doğrularımızla, yanlışlarımızla uyumlu bir şey olduğu için mi suçluluk hissediyoruz? Eğer bize ait değerlerle uyumlu bir suçluluk hissediyorsak bu noktada bize iyi gelmeyen veya bir başkasına iyi gelmeyen bir şeyi durdurup bunun daha iyi bir versiyonunu geliştirebiliriz ve bu suçluluk bizi ileriye taşıyacak bir suçluluk olur ve hissettiğiniz zaman da sizi sanki dünyanın sonu gelmiş gibi o kadar dibe çekmez. Belirli bir oranda üzer ve devam etmenizi sağlar. Ama size eğer öğretilmiş bir suçluluksa bu, aslında sizin için sakıncalı ya da yanlış olan bir yanı yoksa bu durumun, bu noktada bu sizi olduğundan çok daha dibe çeker. Ve sürekli bir eylemlerinizi değerlendirme, yargılama haline girmeye başlarsınız. Bu noktada bu sizin özgüveninizi zedeleyebilir ya da hayattaki akıcılığınızı deforme edebilir. Çünkü yaptığınız her şey doğru mu diye düşünüyorsunuz. Yaptığınız her şey bir şekilde birilerini rahatsız ediyor mu diye düşünüyorsunuz. Bu sağlıklı bir kontrol sınırından çıktığında artık size zarar vermeye başlar ve sizin işlevselliğinizi bozar. Bu yüzden suçluluğunuzu da size iyi gelecek şekilde deneyimlemeniz onu iyi bir duygu yapar. Kısaca suçluluk çok fazla sorgulanması gereken bir duygu. Kaynağını iyi anlamak ve onu iyi deneyimleyebilmek adına ve bir şekilde de hayatımızda yer açmamız gereken bir duygu diye düşünüyorum. O yüzden tıpkı diğer duygularımız olduğu gibi bu duygumuzdan da kaçmıyoruz, yok saymıyoruz. Onu iyi anlayıp iyi benimsiyoruz. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek hafta yine ikinci duygularımız üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın.